Türkiye'yi savunmada dışa bağımlılıktan kurtaracak bir projede daha kritik eşik aşıldı. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği füzelerin devreye girmesiyle milyonlarca dolar para da devletin kasasında kalmış olacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta yerli imkanlarla geliştirilen hava füzesi Bozdoğan'da gelinen son noktayı gündemine aldı. Türkiye'nin milli muharip uçak TFX dahil tüm savaş uçaklarında kullanılan füzelerde dışa bağımlılığı sona erdirecek olan Göktuğ projesinde kritik bir eşik daha başarıyla aşıldı. 2013 yılında hayata geçirilen proje kapsamında ortaya çıkarılan görüş içi hava füzesi Bozdoğan'da geçtiğimiz aylarda fırlatma platformundan ateşleme testleri gerçekleştirilmişti. 4 kilometre irtifada seyreden, hedefe angaje olup başarıyla imha eden Bozdoğan'da sıraysa uçaklı atış testlerine gelmişti. İşte merakla beklenen bu testlere ilişkin açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen görüş içi hava füzesi Bozdoğan'da yapılan uçaklı atış testlerinde hedefin tam isabetle vurulduğunun müjdesini verdi. Yapılan uçaklı test atışları kapsamında Eskişehir'deki 401. test filosundan kalkan Bozdoğan füzeleri yüklü F-16 uçakları Sinop üzerindeki test sahasına kadar uçup burada Şimşek adı verilen uçağı hedef alarak tek atışla imha etti. Başarılı testin ardından kritik bir eşiği de aşan Bozdoğan füzesinin gelecek yıl içerisinde TSK'nın envanterine alınması planlanıyor. ABD'nin tedarik konusunda sorun çıkarmasının ardından alınan bir kararla 2013 yılında hayata geçirilen Göktuğ projesi, Bozdoğan görüş içi hava füzesi ve Gökdoğan görüş ötesi hava füzesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Havadan havaya atılan füzeler, bir hava aracının bir başka düşman hava aracını etkisiz hale getirmek için kullandığı stratejik füze sistemi olarak adlandırılıyor. O yüzden bu füzeler uçaktan uçağa atılan ilk yerli tasarım füzeler olma özelliğini de taşıyor. Bozdoğan, ABD üretimi AIM-9X'in muadili olan görüş içi hava füzesi olarak öne çıkıyor. Mükemmel nişan hattı sapma açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip olan Bozdoğan, elektronik harbe karşı da dayanıklı yapıda bulunuyor. Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının ise 3 katı hıza ulaşabiliyor. Vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıkla da seyir füzelerine dahi etki edebiliyor. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan'ın yanı sıra Gökdoğan ise ABD üretimi AIM-120 AMRAAM'ın muadili olan görüş ötesi hava füzesi olarak tasarlandı. Katı hal tasarımlı aktif radar arayıcı başlığı bulunan Gökdoğan ise at-unut, birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış olmak üzere çok sayıda yeteneğe sahip bulunuyor. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze karıştırma kaynağına da güdümlenebiliyor. Öte yandan yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze veri bağı sayesinde hedef güncellemesi de yapabiliyor. Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzelerinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine de ulaştı. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze bazı özellikleriyle sınıfında dünyanın en iyilerinden biri olacak. Gökdoğan'da son testlerin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Göktuğ projesiyle savaş uçaklarında kullanılan hava-yer silahlarına ek olarak hava silahları da tamamen yerli ve milli hale dönüşmüş olacak. Füzelerin milli muharip uçağa entegre olmasıyla da Türkiye kendi uçağında kendi silahlarını kullanmış olacak.